bilmiyorum, biraz sıkıntılı olmaya başladı. O yüzden oyunu bırakma kararı aldım ben de. Artık içerik üretmeyeceğim ben. Bu oyunu kesinlikle oynamayın. Oynayacaksanız da fazla bağımlılık haline getirmeyin. Bir daha hiçbir şekilde bu oyuna geri başlamayı düşünmüyorum. Kendinizi bu oyun için yıpratmayın, boş verin. Onlara da hiçbir sözüm yok. İnşallah onlar da istediği gibi bir içerik üreticisi bulur kendilerini. Şunu net şekilde söyleyebilirim ki car parking bitti. Peki bunu neye dayanarak söylüyorum? Bunların başlıca sebepleri nelerdir? Ve tüm bunlar nasıl gelişti? Gelin bir göz atalım. Car Parking'i biliyorsunuz, Prime dönemlerinde eminim hatırlayanlarınız vardır arada. Herkes tarafından oynanan bir oyundu ama şöyle bir eksik vardı. Car Parking'in oyuncu kitlesinin büyük bir çoğunluğu Türktü. Zaten oyuna girdiğiniz zaman sunuculara bakarsanız Türkiye sunucusunun ilk üçte olduğunu görmeniz mümkün. Yani inanılmaz şekilde Türkler tarafından oynanan bir oyun. Şimdi bir oyun düşünün, kitlesinin büyük bir çoğunluğu Türk. Şimdi kitle böyle olunca insanlar ister istemez oyundan Türklere özel bir şey bekliyor. Ve Car Parking bunu getirdi. Ne getirdi dersiniz? Gerçekten çok güzel. İnsanlar başta buna bozulsa da oynamaya devam ettiler. Bizim arabamız dediler. Yine oynayalım dediler ve halen de oynamaya devam ediyor. Buna bir sürü modifiye de yapıldı. Binlerce çizim yapıldı bunlara. İnsanlar Tofaş'a alışmışken Tofaş birebir olmasa bile, alakasız bir araba olsa bile yine Türk oynamaya devam etti. Tofaş'la birlikte Türklerin nüfusu iyice bir artmaya başladı. Ve sonra Car Parking bir güzellik daha yaptı ve yeni bir araba daha getirdi. Aslında bu gerçeğine daha çok benziyordu ama tutmadı. Tutmamasının sebebi de evet bayağı bug'da olduğu için ve halen daha bu bug'lar devam ediyor. Yine gözle görülür bir farkla şunu biliyoruz ki Kartal'dansa Tofaş daha çok tuttu ve insanlar aşırı derecede Tofaş'ın düzeltilmesini istendi. Tofaş'ın daha güzel şekilde modellenmesini, daha gerçek şekilde yapılmasını istendi ve ne oldu dersiniz? Evet, Car Parking'in modelcisi Car Parking getirmek yerine kendi oyununa ekledi. Adam Tofaş Şahin eklemiş. Logolarında Allah kahretsin ki yazmış. Allah kahretsin. Biz Car Parking istiyoruz. Adam bildiğin dızlamış ha. Adam oyuna dızlamış bildiğin. Car Park'ten cevap gelmeyince insanlar kendilerince Photoshop'la veya modla oyunda bir şekilde bir çözüm bulmaya çalıştılar ama nafile. Güncellemeler gelmeye devam etti. Bir sürü şeyler eklenmeye devam etti ve oyun buradan sonra çok büyük hata yaptı. Hatalarından birisi de şu: getirilen bütün haritaları, bütün özellikleri, bütün büyük şeyleri aynı yere tıkıştırdılar. Aynı yere tıkıştırıldığı için optimizasyonda çöp oldu. Evet arkadaşlar, bugün Car Parking'i full grafiklerle oynuyorum. Her şeysini fullledim ve şu anda kaç FPS aldığımı ben de bilmiyorum. Ama oyun inanılmaz güzel duruyor. Hepinize tavsiye ederim bu şekilde oynamanızı. Gerçekten grafikleri muazzam olduğunu görebilirsiniz. Muhteşem şekilde grafikleri var. Yani gerçekten her oyunda olmayan bir özellik. Ve bilgisayardan biraz ses geliyor ama optimizasyon sorunu nedeniyle Türklerin birçoğusu oyunu bırakmak zorunda kaldı. Çünkü artık insanların cihazı kaldırmamaya başladı. Oyunu en iyi çalıştıran tek bir cihaz var. O da iPhone cihazları. Android'de çünkü artık oyun çöp oldu. Android'de full grafik oynamak artık mümkün değil. iPhone gibi cihazlarda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz ama gel gör ki Türkiye'de iPhone kullananların sayısı çok az. Nedenleri de bariz. Car Parking buradan da güzel bir şekilde kitle kaybetmeye başladı. Sonrasında Car Parking yeni güncellemeler getirdi ve oyuna klan özelliği açtı. Artık herkes klan satın alabilir. Klanda çeşitli binalar koyarak kendi haritanızı oluşturabilirdiniz. İnsanlar bu duruma çok sevindi. Oyunu bırakanlar tekrardan başlamaya devam etti ama şoka uğrayacaklarını bilmiyordu. Çünkü Car Parking'in klan özelliği gerçek parayla satın alınması gerekiyordu. Bu diğer ülkede ucuz olsa da Türklerde klan alma ücreti tamına 1100 TL. Türklerin burada da hayalleri suya düştü. Oyunu oynayanlar bile artık bırakmaya başladı. Çünkü artık oynamaz gereken bir neden yoktu. Ha, klan satın almalar oldu mu Türkiye'de? Tabii ki oldu. Global sıralamaya baktığınız zaman Türk klanının ilk 3 içerisinde olduğunu görebilirsiniz. Yani Türk klanı globalde ilk 3 olarak sırasını korumaya devam ediyor. Ama şu bir gerçek ki Car Parking'in sıradan bir Car Parking oyuncusu asla klan alamıyor. Ha, alanlar nasıl alıyor? Ya bu oyunun fenomenidir diye bir ekip kuruyor ve ekip klanları. Bunlar genelde ekip klanları oluyor ve parayı genelde bölüşerek yapıyorlar. Yani sıradan bir Car Parking oyuncusunun veya küçük bir Car Parking YouTuber'ın alabileceği şey değil. Car Parking buradan da güzel bir şekilde kitle kaybetmeye başladı. Şimdi diyeceksiniz ki Car Parking bu kadar şey yapmış da hiç mi Türkler özel yaptığı bir şey yok? Arabalar dışında. Var kanka, var. Evet. Yani bir deprem zamanında, 6 Şubat deprem zamanında bir haftalığına Türk bayrağı koymuştu haritaya, o kadar. Şaka gibi ya. Şimdi gelelim bugüne. Bugün Car Parking oyuncuları neden oynamıyor? Aslında oyunu bırakma sebeplerinden bir tanesi, oyunculara artık eski verdikleri değerleri vermiyorlar. Ve Türk piyasası gerçekten çok toksik. Sıralama 1'deydik ama herkes ne zaman odaya girsek bize küfür ediyor. Bizi resmen tahrik ediyorlar. Ne için böyle yapıyor bilmiyorum. Yani yaptığımız iş kolay mı? Öyle mi görüyorlar? Ne geliştiyse bu 4 yıl içinde gelişti. Yani artı 18 çizim mi dersin? Yani çok saçma sapan yeni güncellemeler mi desen? Oyun yani küçük kitleye hitap etmeye başladı. Ne geliştiyse
ve yani bu 4 yıl içinde gelişti diyebilirim size. O küçük kitle o kadar çok çoğaldı ki ya bu Car Parking'in Discord'una da yansıdı. Discord'una yabancılar çok yanlış bir şekilde anladı zaten. Yani yabancılar direkt ya bu küçük kitle yüzünden yani Türklere karşı ırkçılık uygulamaya başladı. Zaten Türklerin düşüşü orada yaşandı diyebiliriz. Getirdikleri araçlar, biz kendi adımıza konuşalım. Bizim sevdiğimiz araçlar dışında getirilen araçlar var. Bu kadar arabalar attık. Güzel de oylamalar aldı. 200, 300, 500 beğenilir. Bir şey göremedik yetkililerden. İlk başlarda güzel geliyordu. Her şey çok basitti. Oyunun kalitesi düşüktü ama içeriği ve oynanış tarzı çok kaliteliydi. Daha sonradan oyuna yeni şeyler eklendikten sonra, eklenmeye başlandıktan sonra oyun sarpa sarmaya başladı. İşte bug'lar oldu. Nasıl diyeyim size, kasmalar olmaya başladı. Yani oyundan hiçbir şekilde zevk alamıyorduk yani. Nasıl denir bilmiyorum ama. En çok aboneye sahip olan, en popüler olan yine Türkler tabii ki. Türkiye'ye baktığınız zaman Car Park'ten adı sayılır şekilde 5-6 tane YouTuber olduğunu açık ve net şekilde görebilirsiniz. Diğerleri işte diğer ülkelerden, Rusya'dan 2 tane var. İşte diğer ülkelerden 1 veya hiç yok. Oyunu tanıtan da, oyunu yükseltenler Türkler oluyor. Ama Car Parking yediği kaba tükürdü. Türkleri kendinden uzaklaştırmaya bu şekilde başardı. Gelelim sonuca. Car Parking hep böyle mi devam edecek? Şu anlık böyle devam ettiği görülüyor ama düzeltme şansı halen daha var. Bu kadar hype'ı yüksekken hala geriye kalan Türk oyuncularını kaybetmemiz için ya optimizasyonu güzel, net şekilde getirmesi gerekecek ya da Türklere ait birkaç tane özellik getirmesi gerekecek. Getirdiği Türk arabaları gerçek şekilde modellemesi gerekecek. Arkadaşlar şimdi oyuna çok fazla yüklenme diyorsunuz da kanka bak, buradaki arabaların hepsi hiçbiri Türk arabası değil bunlar, tamam mı? Hepsi yabancı arabalar. Hepsi birebir şekilde modellenmiş. Hani gerçeğiyle ayırt edilmeksizin birebir şekilde modellenmiş arabalar. Hepsi öyle bakın. Yani bir tane benzemeyen araba yok ama konu nasıl Tofaş'a geldiyse bakın gördüğünüz gibi alakasız şekilde, yani yine bunu stickerlara ben benzettim bu arada. Alakasız şekilde Tofaş'ı iğrenç derecede modellediler ve bunu asla değiştirmeyecekler. Yani baktığınız zaman açık ve net şekilde yani diğer influencerlar gibi ben de oyunu bırakmayı yavaş yavaş düşünüyorum. Çünkü artık cidden oyunda önemsemediğimizi hissetmek çok acı verici. Yani bizi önemsemeyen bir oyunun neden reklamını yapayım? Neden oyunu yükselteyim? Bence saçma bir durum bu. Ya Car Park kendini düzeltecek. Güzel şekilde bize ait şeyleri düzeltecek. Tekrardan Türk kitlesini yakalayacak. Ya da bu şekilde yavaş yavaş oyun unutulmaya başlayacak. Bu şekilde devam ederse oyun bir yıl sonra Türkler tarafından hiç oynanmayabilir. Bu arada onu söyleyeyim. Oyunun hikayesi sadece bu şekilde. Demek istediklerim bunlar. Umarım yetkililer izler de önlem almaya çalışırlar. Almasalar da çok önemli değiller. 1000 tane araba oyunu var. Onu oynamayız. Gideriz başka oyun oynarız. Anladın mı? Sizleri seviyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Katıla aboneliği satın alana herkese teşekkür ederim. Size bir sonraki video çıkmak isterseniz katıla aboneliği satın almanız yeterli. Aldığınız zaman isminiz bu şekilde ekranda çıkacak. Görüşürüz.